Herkese merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle çok güzel fıstık model bir çanta çalışacağız. Daha önce çok fıstık model çalıştım. Bu da fıstık modelin farklı bir versiyonu. Yurt dışında çok popüler bir model. Açıkçası çok hoşuma gitti ve ben de yapmak istedim. Hemen size şöyle tabanından itibaren göstermeye başlayayım. Oval bir taban ördüm arkadaşlar. Ve üstüne de bu şekilde modelini kurdum, ve akrilik bir askı kullandım ben. Bursumuz gold metal burs. Şöyle bu kısımlarında da hoş bir, görüntüsü var. 20 santimlik bir burs kullandım ben. Eee, Ve ipim de bakın böyle koton polyester makrome ipi. Bu ipimden 350 gram gitti. 2. yumağım bakın bu kadar kullanmışım. Hem ekonomik hem de çok şık bir çanta oldu açıkçası. Şöyle tam akşam güneşi de vurmuşken size göstermek istedim. Bakın ışıl ışıl harika bir çanta oldu. Benim içime çok sindi. Örmesi inanılmaz kolay. Zaten videoyu da izlediğinizde anlayacaksınız. Çok pratik ve çok hızlı ilerleyen bir çanta. Bir günde de çok rahatlıkla bu çantanızı örebilirsiniz. Tabanına keçe kullandım. İçine de bakın şöyle astar diktim ben. Astarım bir tık kalın bir astar. Daha tok durması için kalın bir astarı tercih ettim. Ee, Bu askı, kısmına gelince isterseniz farklı bir askı da kullanabilirsiniz. Bu çantamıza kendi ipinden de bir hapishane işi, örüp takabilirsiniz. Hanımlar benim çok fazla vaktim olmadığı için açıkçası ben hazır bir askı kullandım. Hemen size ölçülerini vermek istiyorum çantamın. Bakın şöyle tam bursundan tutuyorum ve şu şekilde baktığımda 18,5-19 santim kadar bir yüksekliğimiz var. Hemen bir de en ölçüsü vereyim. Şu şekilde tuttuğumda da 33 santimde enimiz var. Çantamızın iç hacmi oldukça büyük. Birçok eşyanızı alabilir, özel anlarınıza da eşlik edebilecek bir çanta. Ve gerçekten de bakın harika oldu. Şimdi videoma geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu videomu beğenmeyi unutmayın lütfen çünkü çok emek veriyorum. Ve bütün detaylarını açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa da lütfen yorumlara yazın. Ben oradan geri dönüş yapıyorum. Şimdi videomuza geçelim. Hepimize kolay gelsin diyerek videoma başlıyorum arkadaşlar. Taban kısmına geçmeden önce çok kısa bir malzeme bilgisi vereceğim size. Bakın ipimiz Hobby Trend'in makrame ipi. Koton ve polyester karışımı bir ip bu. 250 gram ve 225 metre uzunluğunda gayet güzel simli kalın yapılı bir ipimiz var. Onun dışında şöyle 20 santimlik bir bursumuz var. Ve 4 milim tığıyla öreceğiz bu çantamızı. 2 tane de işaretleyici gerekiyor bu çantamızın taban kısmı için. Oval bir taban yapacağız arkadaşlar. Oval taban için de 3 boyutlu zincir çekeceğim ben. 10 santimlik bir zincirle başlıyoruz. Bu bursumuzun orta kısmını baz alarak ve buradan büyüterek taban kısmımızı oluşturacağız. Şöyle bakın bir miktar ipimi ayırıyorum ben. Yarım metre kadar ayırmamız yeterli. 3 boyutlu zinciri yapacağız. Hemen başlıyorum. Şöyle bir kilit zinciri yaptım. Şimdi bu ayırmış olduğumuz ipi tığımızın üstüne alıyoruz ve 3 boyutlu zincirimizi yapmaya başlıyoruz. 18 adet zincir çekeceğiz ve bir de artı zincirimiz olacak. 3 boyutlu zincirimizde bakın şu şekilde sağlı sollu başaklar oluşuyor bu zincirimizde. Tabana başlarken bu zincir tekniği çok kurtarıcı oluyor. Şimdi hemen 18 adet zincirimi çekiyorum ve bir artı zincir daha yapacağız üstüne.
Evet, tam 18 adet zincirimiz var burada. Size hemen bir ölçü de vermek istiyorum. Kaç santim olduğuna dair. Şuradan şöyle tutuyorum. Artı bir zincir de yapacağız. Bakın şöyle tam 10 santim olmuş. Hemen bu ipini üstüne atmayacağım arkadaşlar. Hemen şöyle direkt bir zincir çektim. Bu ipi burada yürüteceğiz ve bu artı zincirimizi de hesaplamıyoruz. Hemen bakın şu orta kısımlara batmaya başlıyorum. Yani buradaki başak görüntüsünün tam orta kısmına batıyoruz. Hemen ilk sıradan arttırmamızı yapacağız. Birinci sık iğnemi yaptım. Toplamda 3 adet sık iğne yapacağız aynı noktaya. İkinciyi yaptım. Evet, şimdi ilk yapmış olduğum sık iğneye bir işaretleyici koyuyorum. Burası bizim tabanımızın başlangıç ve bitiş noktası olacak hanımlar. Çünkü arttırmamızı ilk sıradan yapıyoruz. Gelen bakın başaklara bu ipimizi de yürüterek sık iğneler yapıyoruz. Evet, şimdi sıra sonuna kadar örelim. Burada tekrar bir arttırmamızı yapalım. Evet, sıra sonuna geldim. Hemen bakın, ilk yapmış olduğum zincirin orta kısmına batıyorum. Şu şekilde ve bir sık iğne yapıyorum. Tam bu noktaya yine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Ve yine ilk yaptığımız sık iğnenin içine bir işaretleyici takıyoruz. Ve yine gelen başaklardan tekrar dümdüz sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Evet, tekrar sıra sonuna geldim. Hemen şöyle bir kabaca bakalım. Gayet güzel. Şimdi burada tekrar bir arttırma yapacağız. İşaretleyicimi çıkardım. Bu bizim geri dönüş zincirimiz. Buna batmıyoruz hanımlar. Şu tam tepedeki ilmeğimizin içinden batıyoruz. Ve buraya 2 tane aynı noktaya sık iğne yapıyoruz. Hemen yanındakine de yine aynı noktaya 2 tane sık iğne yapıyoruz. Ve hemen yanındakine de yine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Evet. Şimdi tekrar ilk yapmış olduğum bakalım doğru mu battık? Çift burada, bir çift burada ve bir çift de burada. Yani tam bu noktaya tekrar işaretleyicimizi takıyoruz. Şimdi yine gelen ilmeklerden sık iğne yaparak devam ediyoruz. Evet, yine sıra sonuna geldim. Ve tekrar buradaki bakın işaretleyicimi çıkardığım başağın içine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Hemen yanındakine tekrar 2 tane sık iğne. Burada yine işaretleyicimizi takalım. Şu kısma takıyoruz hanımlar. İlk yapmış olduğumuz sık iğne orası çünkü. Evet, şimdi buraya da tekrar aynı noktaya 2 tane sık iğne ve yine gelen başaklardan
devam ediyoruz. Tekrar sıra sonuna geldim. Şimdi burada yine arttırma yapacağız. İşaretleyicimi çıkarttım. Şimdi bakın bu ilk sıraya, ilk işaretleyicimi çıkardığım sıraya çift yapıyorum arkadaşlar. Hemen çiftimin ilkine tekrar işaretleyicimi taktım. Şimdi yanındakine bir tane tek yapıyoruz. Ve yanındakine çift yapıyoruz. Yani bu sıramızın adı bir çift bir tek. İkinci çiftimi de yaptım. Şimdi yanına tek yapıyorum. Üçüncü çiftime geldim. Üçüncü çiftimi de yaptım ve yanına yine tek yapıyoruz. Evet, bakın. Ve yanındaki başaklardan yine örmeye devam ediyoruz. Ta ki sıra sonuna gelene kadar. Evet, yine sıra sonuna geldim. Şimdi burada ne yaptıysak aynısını bu tarafa da yapıyoruz. Çiftle başladık ve bu kısımda da yine çiftle başlıyoruz. Bir çift, bir tek. Hemen işaretleyicimi alıyorum ve ilk başağımın içine taktım yine. Çiftimin ilkine yani. Ve hemen yanındakine bir adet tek yapıyoruz. Sonra ikinci çiftimi yapıyorum. Aynı noktaya 2 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi tekrar tek bir adet sık iğne yaptım. Şimdi üçüncü çiftimi yapıyorum. Ve yanına tekrar bir tane tek yaptım. Şimdi karşılıklı gelen başaklara sık iğne yaparak tekrar arttırma noktamıza doğru örüyoruz. İpim bu arada çok güzel. El yormayan bir ip. Dokusu da yumuşak ama kalınca bir ip. Gerçi yapacağımız model için çok ideal. Çünkü bir tık kalın olması gerekiyor ki ipimizin, modelimiz ortaya çıksın. Tekrar arttırma noktama geldim. Bakın. Şimdi işaretleyicimi yine çıkartıyorum bu kısımda. Evet, bir önceki sıra çiftle başlamıştık. Şimdi bu sıra tek yapıyoruz. Bir çift bir tekti bir önceki sıramız. Şimdi iki tek bir çift yapıyoruz. Yani bu şekilde de çiftler birbirinin üstüne gelmemiş oluyor sevgili hanımlar. Bu da önemli bir detay. Bakın altta yapmış olduğum çiftin üstüne 2 tane tek yaptım. İşaretleyicimi yine ilk yapmış olduğum sık iğnemden takıyorum. Şimdi bakın alt sırada tek, tekin üstüne şimdi çift yapıyoruz. 2 tek, bir çift bu sıramızın adı. 2 tane tek yapıyorum şimdi. Birinci çiftimi yaptım. Araya 2 tane tek yaptım ve ikinci çiftimi yapıyorum. Sonra yine 2 tane tek yaptım ve üçüncü çiftimi yapıyorum. Ve bu kısımda da arttırmamızı yapmış oluyoruz. Şimdi yine gelen başaklardan birer tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bakın çok muntazam bir taban olacak.
Tabii, ipin de payı çok yüksek. Çünkü, modeli gösteren bir ip bu. Evet, tekrar devam ediyorum. Şimdi buradaki arttırma noktama geldim. Diğer tarafta ne arttırdıysak aynısını bu tarafa yapıyoruz hanımlar. Ne eksik ne fazla. 2 tek 1 çift, 2 tek 1 çift, 2 tek 1 çift. Burada da şimdi aynı işlemi tekrar ediyoruz. 2 tane tek, işaretleyicimizi takıyoruz ilk tekimize. Şimdi bir çift. Araya 2 tane tek ve bir çift. İkinci çiftim bu. Araya 2 tane tek ve üçüncü çiftim. Yine gelen başaklardan dümdüz sık iğnemizi yapıyoruz. O kadar güzel ki ipim. Sim detayı görünüyor mu bilmiyorum ama çok güzel bir ip. Evet, şimdi tekrar arttırma noktama geldim. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Bir önceki sırada 2 tekle başladık biliyorsunuz. Şimdi bir çiftle başlıyoruz. Hemen işaretleyicimi çıkardığım noktaya bir çift yapıyorum. Yani aynı başağın içine 2 tane sık iğne yapıyorum. İlkine tekrardan işaretleyicimi takıyorum. Çünkü başlangıç noktamız önemli. Evet, şimdi hanımlar burada 3 tane tek yapacağız. Çiftle başladık. 1, 2 ve 3. Şimdi tekrar bir adet çift yapıyoruz. Yani aynı noktaya çift sık iğne yaptık. Bakın. Yani bu sıramızın adı bir çift 3 tek. Şimdi yine 3 tane tek yapıyoruz. Ve üçüncü çiftimizi de bu kısma yapıyoruz. Yanından tekrar 3 tane tek yapıyoruz. Ve gelen başaklardan devam ediyoruz örmeye. Bakın birazcık daha büyüdü. Şimdi bu kısımda ne yaptıysak aynısını bu tarafa da yapıyoruz. Hanımlar bir çift, yani bu işaretleyici noktasına geldiğinizde işaretleyicinizi çıkarıyorsunuz. Bir çift yapıyorsunuz tam bu noktaya. 3 tek, bir çift, 3 tek, bir çift ve 3 tek şeklinde ilerliyorsunuz. Ben bu sırayı öreceğim. Burada ne yaptıysak aynısını buraya da yapalım. Sonra tekrar burada görüşelim. Evet hanımlar, yine arttırma noktama geldim. Bakın tabanımız gayet güzel ilerliyor. Şimdi bu sıramızda ufak bir şaşırtma yapacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Bir önceki sırada biliyorsunuz bir çift 3 tek yapmıştık. Şimdi bu sırada şöyle bir şey yapıyoruz. Bu sıramızın ismi 4 tek bir çift. Ama sadece bu başlangıç kısmında şöyle bir şey yapıyoruz. Bir tane tek, 2 tane tek, 3 tane tek. İşaretleyicimi bakın ilk sık iğnemin içine taktım yine. Normalde bu kısımda 4 tek bir çift yapmamız gerekiyordu. Ama 3 tek bir çift yapacağım ben şimdi burada. Şimdi bunun üstüne 4 tek sayacağım arkadaşlar. Bakın
3 tek bir çift yaptım. Aslında bu sıramızın ismi 4 tek bir çift. Sadece burada bir şaşırtma yaptım bu ilk sırada. Şimdi buradan itibaren 4 tek sayıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Tam bu noktaya da çift yapıyoruz yine. Yani ikinci çiftimi yapmış oluyorum. Buradan yine tekrardan 4 tane tek. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar bir çift yapıyoruz. Bakın. Bu şaşırtmayı yapmamın sebebi sivrilme olmasın diye. Yani çiftler birbirinin üstüne ya da yakınına düşmesin diye sadece bu sırada böyle bir şu kısımda ilk çiftimde bir şaşırtma yaptım. Diğerleri yine 4 tek bir çift olarak devam ettim. Bu da bu ovalliği daha da güzel bir hale getirecek. Şimdi buradan tekrar devam ediyorum. Diğer noktama geldiğimde orayı bir daha göstereceğim size, aklınız karışmasın diye. Bu kısmı örelim ve burada tekrar görüşelim. Evet, bakın geldim sıra sonuna. Hemen burada da aynı işlemi tekrar ediyoruz. Yine şaşırtma yapacağız. Bakın 1, 2 ve 3. İşaretleyicimi tabii ki tekrardan buradan ilk yapmış olduğum sık iğneme batıyorum. Ve buraya 3 tane tekten sonra bir çift yapıyorum arkadaşlar. Ve hemen yanından 4 tane tek sayıyorum. 1, 2, 3, bakalım doğru mu gidiyoruz? Evet. 4. Şimdi buraya yine bir çift yapacağım. Bu ikinci çiftim. Tekrar yanından sayacağız. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bu noktaya yine bir adet çift yapıyoruz. Aynı noktaya 2 tane yapıyoruz yani. Ve yanından normal sık iğnelerimizi yaparak devam ediyoruz. Bakın. Şimdi buraya kadar öreyim ben, burada tekrar görüşelim. Evet, şöyle bursumu tabanımın üstüne koydum, bakın. Son bir sıra daha arttırma yapalım arkadaşlar. Bir önceki sıramız 4 tek bir çiftti. Şimdi tekrar işaretleyicimi çıkartıyorum. Bu kısımda çift yapıyoruz. Şöyle 1 ve 2 çiftle başlıyoruz yani. Tekrar işaretleyicimi takıyorum. Çiftimin ilkine. Hemen yanından 5 adet tek sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve hemen altıncıya bir çift yapıyoruz. Tekrar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi tekrar bir çift yapıyoruz. Bir çiftimiz burada, bir çiftimiz burada ve bir çiftimiz de burada. Ve yanından yine 5 tane tek yapıyoruz.
ve gelen sıralara örmeye devam ediyoruz. Bu bizim son arttırmamızdı. Şimdi bu tarafta ne yaptıysak aynısını bu tarafa yapıyoruz. Çiftle başlıyoruz bu kısımda. 5 tek, 1 çift, 5 tek, 1 çift, 5 tek. Ve sonra tekrar bu kısımda görüşüyoruz hanımlar. Evet arkadaşlar, tekrar başlangıç noktama geldim. Bu bizim yaptığımız son arttırmaydı. Şimdi burada tam 74 ilmek var. Siz de sayın lütfen elinizde kaç ilmek olduğuna. Bu sırayı komple sık iğne öreceğiz. Eğer eksik bir ilmeğiniz varsa bu en son sırayı ona göre ayarlayın lütfen. Şimdi 74 adet benim elimde var. Benim için yeterli. Çiftin katları gerekiyor bu modelimizi kurarken. 74'te çiftin katları oluyor. Onun için de ben ekstra bir arttırma yapmayacağım bu kısımda. Ve dümdüz bir sık iğne öreceğim. İşaretleyicimi tekrar takıyorum bu kısma. Çünkü tabanımızı da bu kısımda bitireceğiz. Şimdi bu en son sırayı hiç arttırma yapmadan dümdüz örüyorum ki en son bir toparlayabilmek adına. Bir tık daha büyüyecek tabanımız ama çok önemli değil. Zaten üstüne model kuracağız ve gayet de güzel olacak. Şu şekilde dümdüz sık iğne örüyorum arkadaşlar. Siz de aynısını yapın. Ördükten sonra tekrar bu kısımda görüşelim. Evet bakın şöyle sıra sonuna geldim. Tekrar bir ölçelim. Tabanımızı, bursumu aldım. Evet gayet güzel. Tam istediğim formda şu an. Bu kenarlardan birer santim ya da 1,5 santim taşsın istemiştim. Şu an onu yakalamış durumdayız. Bakın. Yani ağız kısmı hemen hemen tam olacak arkadaşlar. Ben bu kısımları göz kararı çalışıyorum açıkçası. Bu orta kısmını ayarlayarak, hesaplayarak daha doğrusu. Şimdi geldik sıranın sonuna. Evet, işaretleyicimi artık çıkarıyorum kısımda. Ve şöyle bir kaydırma yapıp ipimi kesiyorum. Evet, zaten bu ipi bir üst sırada yürüteceğiz. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi ütüledim ben tabanımı. Hemen size şöyle bir ölçü vermek istiyorum. Şu şekilde uzunluğu 22 santim ve 12 santimde enimiz. Şimdi hemen modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelimiz fıstık model. Daha önceden de yapmıştım bir fıstık model. Bir önceki hatta fıstık model çantamdı. O çantamdan bir tık farklı olacak bu. Hemen şöyle bir kilit zinciri yapayım başlamadan önce. Şöyle yapayım ve ilmeğimi uzattım. Bakın şimdi başlıyoruz. Başağın içinden girip ilmeğimi aldım ve şu şekilde uzatıyorum. Tekrar başına doladım, aynı noktaya girdim ve yine uzattım. Tekrar başına doladım, aynı noktaya girdim ve yine uzattım. Şimdi hepsini tek seferde çıkarıyorum ve bir zincir yapıyorum.
Şimdi bu alanda, fıstık modelimizi yan yana yapacağız. Yani burada, yukarı doğru çıkarken ufak bir arttırma yapıyoruz. Hemen bakın tekrar başına doladım. Yanındaki başağın içine batıyorum. Bu arkadaki ipimi de arka taraftan yürüteceğim. Şu şekilde uzattım. Tekrar başına doladım. Aynı noktaya battım, yine uzattım. Tekrar başına doladım, aynı noktaya battım ve yine uzattım. Hemen şöyle hepsini tek seferde çıkarıyorum ve bir zincir yapıyorum. Tekrar başına doladım ve yine bakın yanından giriyorum. Uzattım ilmeğimi, tekrar aynı noktaya batıyorum ve yine uzattım. Tekrar aynı noktaya batıp yine uzattım. Ve hepsini tek seferde çıkarıp bir zincir yapıyorum. Şimdi burada bir tane daha yapalım. Yani 4 tane yan yana olması gerekiyor. Çünkü 2'nin katları çantamız. Şöyle ikinci ilmeğimi aldım, uzattım ve üçüncü ilmeğimi aldım, uzattım ve bir zincir çektim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bir tane atlıyoruz. Bakın şu arada bir tane atlıyoruz. Bir üst sıraya çıktığımızda aralarda boşluk bıraka bıraka öreceğiz. Ama bu ilk sırada bu köşe kısımlarından 4'er tane yan yana örüyoruz hanımlar. Çünkü yukarı çıkarken böyle hafif bir bombeli çıksın. Şimdi tekrar bakın başına doladım. Burada bir tane atlıyorum ve bu benim tam çantamın bakın orta kısmına geliyor. İlmeğimi uzattım. İkinci defa batıyorum, yine uzattım. Üçüncü defa batıyorum ve yine uzattım. Hepsini tek seferde topluyorum ve çıkarıp araya bir zincir çekiyorum. Şimdi tekrar başına doladım. Bakın burada yine bir ilmek atlıyorum. Hemen yani yanındaki ilmek değil, ikinci ilmeğe battım. Tekrar bir ilmek atladım. Bir tane çıkarttım, ikinci ve üçüncü. Yani 3 seferde batıp çıkıyoruz hanımlar. Hepsini tek seferde çıkartıp bir zincir çektim. Şimdi bunun yanından 4 tane yan yana olacak. Başına doladım ve yanındaki hemen başağın içine battım. İlmeğimi uzattım. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Bakın. Ve araya bir zincir. Şimdi tekrar hemen yanındaki başağı, burayı dörtlememiz gerekiyor çünkü. Uzattım. İkincisi ve üçüncüsü. Üçlü dolgu yapıyoruz yine. Kaç oldu burası şimdi? 1, 2, 3. Dördüncüyü yapıyorum. İpimi de arkadan yürütüyorum. Başlangıç ipimi yani. Hemen birinciyi battım. Şöyle ikinci ve üçüncü. Hepsini tek seferde çıkartıyorum. Bakın. Şimdi buraya da bu köşeye de dörtlümüzü yaptık. Artık ilmek atlayarak gideceğiz. Başına doladım. Arada bir tane ilmek atlıyorum. Şu ipimi biraz çektim. Şu kısımda da son bir kez onu da alacağım. İpimi uzattım tekrar. İkinci defa batıyorum ve üçüncü defa batıyorum. Hepsini tek seferde çıkardım ve bir zincir yaptım. Şimdi bu noktada artık bir tane atlaya atlaya gideceğiz. Bir kere daha göstereyim size. Arada bir tane bakın ilmek atlıyorum. İkinciye battım. İpimi uzattım. Tekrar battım ve tekrar battım. Bu biraz sık oldu. Bunu tekrar yapalım. Başına doladım. Aynı noktaya 3 tane batıp uzatmalarımızı yapıyoruz. Hepsini tek seferde çıkardım. Bakın arada bir ilmeğim boş. Şimdi yine bir ilmek bırakacağım. İkincisinden devam ediyorum. Evet.
Şimdi bu kısmı da, atlayarak, fıstıklarımızı yapıyoruz. Nereye kadar yapıyoruz? Hemen size bu kısma kadar yapalım hanımlar. Tam bu kısma kadar. Şu orta kısım nereye denk gelecekse mesela buraya kadar, şurada 4 tane yapabiliriz. Çünkü arada bir boşluk olacak. 1, 2, 3, 4. Arada atlayacağız. Burada tekrar bir fıstık yapıp yine atlayıp buraya yine tekrar bir dörtlü fıstık yapacağız. Tam bu noktaya kadar geleceğiz. Burada tekrar görüşelim. Bu kısmı da araya alarak ilerleyelim lütfen. Evet, tam bu köşe noktama geldim. Bakın hanımlar. Şimdi bu fıstıkla beraber buraya 4 tane fıstık yapacağız. Bu köşeleri göz kararı ayarlayabilirsiniz. Sadece buradaki önemli nokta 4 tane yan yana fıstık olmalı. Ona dikkat edin lütfen. Arada bir tane boşluk, tepe noktasına tekrar bir fıstık, arada bir tane boşluk ve bu kısma tekrar dörtlü bir fıstık yapmamız gerekiyor ki aynı eşitlikte olsun. Burada herhangi bir işaretleyici falan koymuyorum ben. Oval tabanınızı şöyle şu şekilde köşelerinden çok rahatlıkla hesaplayıp yapabilirsiniz. Şimdi ben buraya birinci fıstığımı yaptım. Hemen yanındaki başaktan bakın atlamıyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. Tekrar hemen yanından batıyorum. Üçüncü fıstığımı yaptım. Tekrar yine bakın bu arkadaki ipi de alıyorum. Burası bizim kestiğimiz ipimiz. Yani tabanımızı bitirme ipimiz. Onu da arada yürütüyorum. Evet, şimdi burada bir tane boşluk bırakıyorum. Bakın şunu bırakıyorum. Buraya 4 tane yaptık. Şöyle göz kararı köşeye denk getiriyoruz. Ama 4 tane yan yana yapmamız gerekiyor. Çünkü 2'nin katları, yoksa buraya geldiğimizde aradaki boşluklar dengeli olmayabilir. Onun için dörder dörder yapıyoruz. Şimdi tam bu tepe noktasına bir fıstık yapıyorum yine. Hepsini tek seferde ve bir zincir. Yine bir tane atlıyorum bakın. Burayı atlıyorum. Buraya batıyorum. Eğer bu arttırmayı tabandan verseydim tabanımız ekstra büyük olacaktı. O kadar büyük bir tabana da gerek yok. Çok fazla yayılıyor çünkü sonrasında. Onun için de modelle ilk sıradan bir arttırma yapmak istedim. Daha sağlıklı olacaktır. Bakalım şimdi evet bunun yanından hemen bu ilkiydi. İkincisini yapıyorum. Tekrar yanından. Üçüncüsü ve tekrar yanından. Bir kere daha batıyoruz. Üçledik. Hepsini tek seferde çıkarıp bir zincirini de yapıyorum. Bakın. Şimdi buradan yine 4 tane yaptığımıza göre bir tane atlayarak devam ediyoruz. Yine arada bir tane atlıyorum. Yine bir tane atlıyorum. Bu modelin en çok güzel durduğu ip
Polyester makrame. Bu kesinlikle tecrübelerle onaylı. Bugüne kadar çok fıstık model yaptım ama polyester veya böyle kalın dokulu koton iplerle çok güzel duruyor fıstık modeller. Tabii ki çok çantamızın büyük olmasına da gerek yok. Çünkü ağırlaşacaktır. Evet. Bu kısımda tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet, şimdi arada bir tane kaldı. Hemen oraya da fıstığımı yapayım. Evet, arada bir tane kaldı. Hemen oraya da fıstığımı yapıyorum. Şöyle hafif uzatarak tabii ki fıstıklarımızı ve 3 seferde batıp çıkıyoruz. Evet, araya bir zincir yaptım. Şimdi burada birleştirmesini göstereceğim size çantamızın. Bakın şu kısma, yani şuradaki ilk başağı değil, ikinci başaktan bir kaydırma yapıyoruz. Tam şu kısımdan ipimi aldım, hemen bir kaydırma yaptım ve şu aradaki boşluğa da bir kaydırma yapıyoruz. Evet. Şimdi burada ipimi uzatıyorum, başına doladım. Tekrar aynı noktaya üçlü dolgumu yapıyorum. Ve bir zincir. Şimdi tekrar başına doladım. Bakın bu tek zincirlik alanlara batıyoruz artık arkadaşlar. Şu kısımlara yani. Üstteki başaklara değil, modelin üstüne değil. Bu aradaki şu kısımlara batıyoruz. Hemen şöyle gösteriyorum size. 2 oldu ve 3 oldu. Hepsini tek seferde ve bir zincir. Başına doladım, aradaki boşluğa battım. Bakın iki fıstığın arasındaki tekli zincirimizin vermiş olduğu boşluğa batıyoruz. Hemen şöyle tekrar fıstığımı yapıyorum. Ve tek seferde çıkarıp bir zincir. Yine geldik ara boşluğumuza. Tek seferde çıkarıp bir zincir. Yine geldik ara boşluğumuza. Bu fıstığımız küçük oldu. Bunu birazcık daha uzatarak yapalım. Şu şekilde. Fıstıkların da boyutlarına dikkat edelim lütfen. Kimisi küçük, kimisi büyük olmasın. Elinizi de çok sıkmayın. Benim elim çok sık olduğu için arada tekrar baştan yapmam gerekebiliyor. Tekrar ara boşluğa geliyorum. Bir kez daha gösteriyorum. Hepsini tek seferde toplayıp bir zincir. Çantamızın düz kısmı burası bu arada. Tabii şöyle kıvrıldığı için şöyle düzeltelim. Zaten bu sıradan sonra mutlaka bir keçe koyun arkadaşlar. Çünkü bakın katlanma payı çok fazla. Bu taban kısmını kalıp gibi dursun istiyorsak bu çantamızı muhakkak keçe dikmemiz lazım. Çok da fazla yükseltmeden dikelim keçemizi. Bir iki sıra sonrasında yani.
ki zor olmasın dikmesi. Evet, şimdi buradan yine devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın ne kadar güzel duruyor. Evet. Arada tekrar bir boşluğumuz var. Hemen oraya da dolgumuzu yapıyoruz. Ve sonra birleştirmesini yapıp bir üst sıraya geçeceğiz. Şimdi burada dediğim gibi bakın bu kısma batmıyoruz. Şu kısma. Tam bu tepe noktasına batacağız. Çünkü bu kaydırma zaten bize bir ilmek veriyor burada. Bakın şöyle kaydırma yaptığımda şurada yine bir ilmek oluşuyor. O yüzden biz ikinci ilmeğe batıyoruz arkadaşlar. Birinciye batarsak burayı üçlemiş oluruz. Üçlememek adına da kaydırmayı ikinci ilmeğe yapıp burada bir eşitlik sağlıyoruz. Ve yine bu kısımda bakın şöyle aradan giriyorum. Boşluktan yine bir kaydırma yapıyorum. Şu kısmı uzatıyorum. Bakın başına doladım ve aynı noktaya, hatta buraya bence bir zincir yapalım. Yoksa çantamız ilerledikçe burası biraz göze batacak. O yüzden de şöyle yapıyorum bakın. Burayı kilitledim. İlmeğimi öyle uzattım. Şimdi bu orta kısma batıyorum. Bir kere daha battım. Ve hepsini tek seferde çıkıyorum. Bakın. Yine yanından devam ediyorum. Model kendini tekrar ediyor. Sadece bu birleştirme yerleri önemliydi. Onu da artık anladığınızı düşünüyorum. Üçüncü sıramıza geçtik. Bakın çok güzel duruyor. Bu ipe de çok yakıştı bu model. Aradaki zincirleri de çok fazla gevşek tutmayalım lütfen. Onlar sıkı sıkı olsun ki ara boşluklarımız çok fazla açılmasın. Son bir kez daha yapıyorum. Üçlü dolgumu 3 kere batıp çıktım. Hepsini tek seferde çıkarıp araya bir kilit zincir yaptım. Evet. Şöyle göstereyim size tekrar modelimizi. Bakın. Tabanına muhakkak keçe koyalım. Hatta bu aşamada koyabilirsiniz. Daha da fazla yükselmeden daha rahat olacaktır sizin için keçeyi yerleştirmek. Çanta çünkü yükseldikçe daha zor oluyor takması açıkçası. Böyleyken hemen bu ölçüye göre bir keçe kesip dikerseniz taban kısmı da kalıp gibi duracaktır. Zaten bu çantaya muhakkak astar da yapacağız. Yeteri kadar yükseltelim sevgili hanımlar. Zaten bursumuz 20 santimlik bir burs. Çantanın yüksekliği de toplamda 20 santim olacak. Yani şöyle, hatta 20 santim bile olmasına gerek yok. Burada 2 santim var. Bakın şu kısmı da hesaplamamız gerekiyor. Buraya da en son muhakkak bir iki sıra sık iğne yapmamız gerekiyor. Yani en az bir sıra yapmamız gerekiyor ki şuraya tutturmamız kolay olsun. Onun için de bir 15-16 santim yaptıktan sonra tekrar görüşelim sevgili hanımlar. Ona göre de bir yol izleriz. Belki bir model daha çıkmamız gerekebilir ya da belki sökmemiz de gerekebilir. Onu yukarı çıktıkça anlayacağız. Bakın çok güzel bir çanta olacak sevgili hanımlar. Evet, yükselttikten sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, şimdi çantamızı yeterince yükselttim ben.
Kaç santim yaptım hemen onu söyleyeceğim size. Bakın şu şekilde tuttuğumda 16,5 santim yapıyor. İlk modelimden itibaren 16,5 santim. Fıstık sayısı da vereyim size. Yani ne kadar fıstık öreceğinizi yukarıya doğru. Hemen onu da söylüyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 adet fıstık öreceksiniz. Bu bizim artık son sıramız. Şimdi devam ediyorum. Bu sıradan sonra sık iğne yapacağız arkadaşlar. Hemen son sıramı da bitireyim. Sonra tekrar sık iğne döneceğiz çantamızın ağız kısmını. Sık iğne de dönmemiz önemli çünkü metal burslu çanta yapıyoruz. O yüzden de bir dikme payımız olması gerekiyor. Bu tarz fıstık modeli olan çantalarımızda. Son fıstığımı da yapıyorum. Ve tekrar birleştirme noktama geldim. Bakın. Tam tepe noktamdan birleştirmemi yaptım. Ve hemen buradan girip bir sık iğne yapıyorum. Bu boşluğa sık iğnemi yaptım. Modelimin tam tepesindeki sık iğneye geliyorum. Daha doğrusu başağa geliyorum. Tekrar bir sık iğne daha yaptım. Şimdi boşluğa tekrar bir sık iğne daha. Modelimin üstündeki başağa bir sık iğne daha. Bu şekilde sık iğnelerimizi dönüyoruz. Tek zincirlik alanlara bir tane, fıstığın üstüne bir tane. Yine sayımızda bir değişiklik olmayacak. Yani yine 2'nin katları şeklinde sık iğnelerimizi de yapacağız. Bakın bu şekilde görünecek. Şimdi bu sık iğnemizi yapalım, gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Burada son bir ilmeğim var. Buna yapmıyoruz. Şimdi bu ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin şu şekilde arka tarafından ipimizi çekiyoruz. Hemen bu ön kısımdan da giriyoruz. Batmış olduğumuz noktaya. Şu şekilde hemen ipimi ve arkadaki ilmeğimi alıp şöyle bir sık iğne daha yaptım. Yanından tekrar bir sık iğne daha yapıyoruz. Bu son sık iğnemiz. Tek de gidebilirsiniz, çift de gidebilirsiniz. Ben bu çantamı astarlayacağım. O yüzden ilk sık iğneme astarı tutturacağım. İkinci yapmış olduğum sık iğneye de bursumu dikeceğim. Onun için çift sık iğne gitmeyi tercih ettim. Ama tabii siz nasıl bir iple örecekseniz ona göre bir yol izleyin lütfen. Belki daha kalın bir iple öreceksiniz ya da daha ince bir iple. Benim kullandığım ip koton polyester karışımlı bir makreme ipi. Buradan tekrar sık iğnelerime devam ediyorum. Bakın şu şekilde gayet de güzel düştü üstüne. Şimdi burayı da bitirip burada artık bitireceğiz çantamızı. Buraya kadar örelim gelelim arkadaşlar. Evet, şimdi tekrar sıra sonuna geldim. Son 2 sık iğnem. Şu araya da batıyorum ben. Ve burada da birleştirmemi buradan değil buradan yapacağım. Hemen ipimi kesiyorum. Çıkardım şöyle. Bu noktaya batıyorum. Arkadan ipimi
içeri aldım. Burada da şu arka taraftan bir tık daha ince bir tığ alıyorum arkadaşlar. Şöyle 3 numara bir tığla bu ipimizi buradan çekeceğiz. Bakın şöyle göstereyim. Hemen tekrar bir alta çekelim. Ve burada da yürütelim ipimizi. Arada kaybedelim. Evet, o fazlalığını keseriz. Evet, şimdi arkadaşlar ben bu çantamın tabanına keçe koydum. Bakın şu şekilde. Eee, çantamın taban ölçüsüne göre keçemi kestim. Çok az miktarda bir silikonla önce sabitledim ama çok kullanmıyoruz silikonu. Yani abartmadan böyle şöyle çok az miktarda sadece sabitlemek için ve sonrasında da bu kısımlardan diktim. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi keçeyi tabanıma sabitledim. Bu çantama astar da koyacağım ben. Astarı yalnız bursumuzu takmadan önce koymamız gerekiyor. Bursu taktıktan sonra da yerleştirebiliriz ama bir tık zor oluyor. Onun için de ben burstan önce astarımı dikeceğim. Ondan sonra bursunu sabitleyeceğim. Bursumuzu da şu şekilde göstereyim. Bakın böyle ve bu ölçüsü de şu an için net bir ölçü arkadaşlar. Şöyle tutturduğumuzda buradaki ilmeklerle buradaki başaklar neredeyse birebir ilerliyor. O yüzden ölçü olarak bir sıkıntı olmayacak. Şimdi ben astarımı dikeceğim çantamın. Sonra tekrar bursunu yerleştirmek için görüşelim. Astarımızı taktım. Şu şekilde bakın. Şimdi bursumuzun ölçüsünü alacağız ama ondan önce son bir ölçü vermek istiyorum. Çantamızın boy ve en ölçüsünü arkadaşlar. Şöyle metremi aldım. Tam bu kısımdan tutuyorum. Ve şu şekilde tuttuğumda 18,5 santim oluyor model kısmından itibaren. Hemen bir de en ölçüsü vereyim size. Tam bu kısımdan tuttum. 32-33 santimde çantamızın eni. Şimdi bursumuzu yerleştireceğiz ama önce bir işaretlerimizi almamız gerekiyor. Her zamanki gibi şöyle çantamızı tutuyoruz. Ve şu şekilde iyice düzelterek sağ ve sol uç kısımlarını buluyoruz. Şöyle baktığımızda tam bu kısım işaretimi yerleştirdim ve diğer tarafa da aynı şekilde. Bir de şöyle bakalım şimdi. Evet. Gayet güzel. Hemen bursumuzu da şu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Önce tabii ki bu kısımları bağlayacağız. Sabitleyeceğiz bursumuzu. Sonra da dikme işlemine geçeceğiz. Hemen nasıl sabitleyeceksiniz onu da göstereyim arkadaşlar. Şu uç kısımları şöyle birbirine denk getiriyoruz. Hemen ipimden alıyorum. Ve bu kısmı şu şekilde bir düğüm atıyorum. Şöyle yapalım tabii ki. Aynısını bu tarafa da yapıyoruz.
Ve tabii ki bu köşeleri de sabitleyeceğiz. Aynı şekilde bu tarafı da. Sonra da dikme işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bursumuzu sabitledikten sonra hemen bakın bu işaretleyicimizi tam bu noktaya alıyoruz. Sağında ve solunda birer tane ilmek bırakıyoruz işaretleyicimizin. O şekilde başlıyoruz. Ben hemen şöyle öncelikle bir boşluktan giriyorum. Şu kısımdan, çünkü burada bir tane ilmek bırakacağız. İşaretleyicimizin sağından ve solundan birer tane ilmek kalacak. Hemen şuradan battım. Evet, şimdi bursumu şöyle iç kısmına doğru, daha doğrusu çantamı iç kısma doğru alıyorum. İğnemi de bu alttan geçireyim. Şöyle bakın burada. Bu ilmeği tabii ki burada bırakacağız biz. Şu şekilde hemen yanındaki başaktan şöyle bir batıp çıkıyorum. Evet, şimdi buradan itibaren dikebiliriz. Şöyle elimle de tekrar üstten batıyorum. İttirerek en üst sıramızı bursumuzun içine ittireceğiz sürekli. Şöyle göstereyim size. Bakın ilk bursumuzun deliğinden batıyorum. Biraz böyle çekerek yapalım. Hemen yanındaki delikten bir daha. Diğer tarafa geçiyorum. Tam bu kısma. Burayı çift batacağız. Şimdi geldim bir önceki delikten tekrar batıyorum. Şu kısımdan. Yakınlaştırdım biraz rahat görün diye. Şu şekilde buraları da ittiriyoruz çantamızın içine. Tekrar çevirdim, bakın. Buraya çift dönüş yaptım. Takılmasın bir yere ipimiz. Evet. Bu en başlarda hep çift dönüş yapacağız hanımlar. Hemen yanından yanındaki deliğe batıyorum. Biraz zor geçiyor iğnemiz ama iğnem yamulmuş biraz. Hemen şöyle çıkarayım. Çekelim bu kısımda. Dikerken hep çekerek. O yüzden ipiniz çok sağlam olsun. Sık sıkıya yapıyoruz çünkü. Hemen bakın buradan tekrar. İşaretleyicimizin de sağından solundan birer tane bırakıyoruz. Yani toplamda 3 tane burada ilmeğimizi bu ara boşluk için bırakmış olduk. Şimdi tekrar burada astara girmişim ama sorun yok. Şuradan çıktım. Şöyle tırnağımla da ittiriyorum. Tekrar yanından batıyorum kısma. Hemen yanından da şu şekilde attım. Evet, bursumuzu bu şekilde dikiyoruz hanımlar. Şimdi böyle bu şekilde ben çok zor dikiyorum açıkçası. Mantığını anladıysanız böyle iç kısımlara vere vere şöyle dikeceğiz bu kısımları. Komple bu şekilde döneceğiz. Yani bursumuzu artık çantamıza dikiyoruz. Diktikten sonra tekrar görüşelim sevgili hanımlar.
Evet arkadaşlar, ben bursumuzu diktim. Hatta askısını bile taktım. Askı olarak da böyle akrilik boncuk bir askı kullandım ben. Ama bakın şöyle bir zincir de takabilirsiniz. Bu zincir tek parçaydı. Tam orta kısmından bir tane halkasını çıkartıp böyle çift zincir olarak da kullanabilirsiniz. Ekstra bir uç aparatı almanıza gerek yok. Elinizde gerekli aletler varsa bu şekilde bu halkaları açıp bu kısma yerleştirip diğer ucunu da bu kısma yerleştirdiğinizde ikiye katlanmış oluyor ve hoş bir görüntüsü oluyor. Bakın şöyle çift zincir oldu ve askı uzunluğumuz da bu sayede kısalmış oldu. Daha kullanılabilir bir hale getirdik. Uzun şekliyle telefon çantalarına güzel oluyor ama bu tarz çantalarda bir tık daha kısa olması gerekiyor zincir askımızın. Ama ben akrilik bir askıyı tercih ettim ya da kendi ipinden de çok rahatlıkla bir hapishane işi örebilirsiniz bu çantaya. Şimdi bu çantamızı bitirdik arkadaşlar. Videomu burada bitireceğim artık. Aklınıza takılan bir şeyler olursa yorumlara yazın lütfen. Ben oradan geri dönüş yapıyorum. Çok şık, güzel bir çanta oldu. Toplamda 350 gramda bir ip gitti bu çantaya. Zaten kalan ipi de görüyorsunuz. Bakın şöyle yine de göstereyim size. Bu ikinci yumağımdı benim. Kalan ipim de burada. Eee, Ortalama 350 gram diyorum ben. Tartmadım açıkçası. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.